Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kendi doğum günü için hazırladığım tarifleri paylaşmak istiyorum sizlere. Kendimiz ev halkıyla kutladığım doğum günümde neler hazırladım, nasıl sunumlar yaptım, hepsini sizler için video çekerek videolu olarak göstermek istiyorum bugün. İlk olarak sabahın erken saatlerinde pide hamuru yoğurmaya başladım. 2 su bardağı ılık süt uygun bir kaba alınır. Üzerine 2 bardak ılık su ilavesi yapılır. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya eklenerek tüm malzemeler karıştırılır. Üzerine biraz un ilavesi yaparak tekrardan karıştırılır. 2 tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Ve karıştırıyorum tüm malzemeleri. Azar azar un ilavesi yaparak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Toplamda 8,5-9 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişir. Sizler kontrollü bir şekilde un ilavesi yapınız. Unu biraz toparladıktan sonra tezgah üzerine alarak 5-6 dakika pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Evet, yoğurduğum hamuru tekrardan aynı kaba alarak üzeri kapalı bir şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken biz bu arada başka işlemler yapalım. Buzluğumda kara lahana sarması vardı. Buzlu bir şekilde çıkartıyorum ve uygun bir tencereye alıyorum. Sarmaları biraz ayırarak tencereye yerleştiriyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Damak tadınıza göre tuz ayarlayabilirsiniz. Bir miktarda su gezdirerek kapağı kapalı bir şekilde kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Suyu biten pişen sarmaların üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyorum. ...5-6 dakika bu şekilde kapağı kapalı şekilde pişirerek altını kapatıyorum. Buzluğuma attığım gül böreklerim vardı. Onları fırın tepsisine yerleştiriyorum. Buzunu çözdürdüm 1-2 saat öncesinde. Tarifini açıklama kısmında ekliyorum. Linkini tıklayarak tarife ulaşabilirsiniz. Fırın tepsisine aralıklı olarak diziyorum. Üzerlerine 1 adet yumurtanın sarısını 1 yemek kaşığı sütle çırparak her tarafına gelecek şekilde sürüyorum tüm böreklerime.
çörek otu ve susam serpiyorum. Önceden ısıttığım 170 dereceli fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Bir gün öncesinden hazırladığım pandispanyayı pasta yapmak için kesiyorum H harfinde. Tarifin açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, H harfini düzgün bir şekilde keskin bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Kalıba yerleştiriyorum pandispanyayı. Sütle her tarafına gelecek şekilde ıslatıyorum. Bir gün öncesinde hazırladığım kremayı sıkma poşetine alarak pastanın üzerine sıkıyorum. Muz ve Antep fıstıklı direce koyarak üzerine ikinci pandispanyamı yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde ve tekrardan kremayı sıkıyorum pastanın her tarafına düzgün bir şekilde. Evet, pastamı süslemeye geçtim. Elimde bulunan malzemelerle dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bahçeden kopardığım güllerle süsleme yaptım. Elimde bulunan meyvelerle, çikolatalarla. Bir gün öncesinden hazırladığım etimek salatasını servis kabına alıyorum ve üzerine koyu kıvamlı yoğurt sürüyorum her tarafına gelecek şekilde. Kenarlarını süslemek için ince doğradığım maydanozları mantolama yapıyorum. Konserve mısır, konserve köz kırmızı patlıcan ve kornişon turşuyla süsleme yapıyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Elinizde bulunan malzemelerle. Tarifini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hem görüntüsü pasta gibi hem de lezzeti salata, börek arasında güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Özel günlerinizde sofralarınıza renk katabilecek bir tarif. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, salatam hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Ben bu aşamada diğer tariflerimi yapmaya devam edeceğim. Mayalanan hamurun gazı çıkartılır tezgaha alınarak hafif un serperek tekrardan yoğuruyorum. Ve 9 eşit bezeye ayırarak yuvarlıyorum.
Evet, bezelediğim hamurları az un serperek bir merdane yardımıyla uzun olacak şekilde açıyorum. Orta kalınlıkta. Çok ince yapmıyorum. Bu hem börek hem pide tarzında bir tarif. İçine önceden haşladığım ıspanağı soğanla kavurarak, baharatlandırarak aralarına koyuyorum. Eşit bir şekilde tüm pidelere pay ediyorum. Evet, daha sonra pidelerimi kapalı pide olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Pidelerim hazır. Fırın tepsilerini alıyorum. Üzerlerine yumurta sarısını sütle çırparak sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında kızartmaya bırakıyorum. Evet, meyve tabağı hazırlamak istiyorum. Elimde ejder meyvesi var. Halka şeklinde dilimliyorum yıkadıktan sonra. Servis tabağıma diziyorum. Ananas dilimliyorum. Orta kısmına da muz dilimleyerek boşluğu dolduruyorum. Evet, yıkanmış çileklerimi ortadan ikiye keserek renk vermesi için aralara koyuyorum. En sonunda yaban mersini ile servise hazır meyve tabağımız. Pastamız hazır, her şeyimiz hazır. Artık masamızı hazırlayabiliriz. 6 kişilik servis açıyorum masaya. Evet, bir gün öncesinden hazırladığım kurabiyelerimi de masama aldım. Tarifini açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, masam hazır. Suyum kaynadı. Çayımı demliyorum. Ve demlendikten sonra artık her şeyimi